Merhaba, ben Doktor Ersingin. 8 bölüm olarak hazırladığım Divriği Külliyesi belgeselinin ilk bölümünde Divriği hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kapsamında korunmaya alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşafası'nı görmek üzere bir sonbahar sabahı Sivas'tan yola çıktık. Sivas-Divriği arası karayolu ile 184 kilometre. Otomobille yaklaşık 2 saat sürüyor. Hedefimize ulaşana kadar Divriği hakkında edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Divriği, Sivas'ın 16 ilçesinden biri. Yukarı Fırat Havzası'nın İç Anadolu sınırı yakınında Sivas ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Divriği ilçesi, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltıçayı Vadisi kenarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1225 metredir. Divriği'nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Tarihi M.Ö. 7000'e Urartulara kadar uzanır. Eski Yunan kaynaklarında Aflike, Bizans kaynaklarında Tefrike şeklinde kaydedilen Divriği, Arap kaynaklarında suyun çıktığı yer anlamında El Abrik olarak geçer. Osmanlı kaynaklarında Divrik ve Divri tarzında yazıldığı görülmektedir. Divri, tarihindeki en parlak günlerini 1150-1250 yılları arasında Mengücek Beyliği döneminde yaşamıştır. Tarihsel kimliğinin en belirgin öğeleri olan kale, kale camii, ulu cami ve darüşşafası, bedestenler, kümbetler, köprüler, hamamlar ve çevredeki kervansaraylar bu dönemde inşa edilmiştir. Erzincan, Kema, Şebinkarahisar ve Divriği içine alan bu beyliğin kurucusu Alparslan'ın komutanlarından Emir Mengücek Gazi'dir. 1. Süleyman Şahinşah, Mengücek Beyliği'nin Divriği kolunun kurucusudur. Kale Cami ve Sitte Melik Türbesi'ni yaptırmıştır. Şahinşah'ın Asya kurganları tarzındaki kümbetinin filizindeki uzun yazıt
Orhun anıtlarını anımsatmaktadır. Buradaki yazıttan ailenin soylu bir Türk boyunu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Ahmet Şah, Ulu Cami'yi yaptıran beydir. Eşi Turan Melek, aynı yıllarda Darüşşifa'yı yaptırmıştır. Bugün bile Divriği'de Ahmet Şah'ın getirmiş olduğu içme suyundan faydalanıldığı söylenmektedir. Melik Müeyyed Salih, son Mengücek Bey'idir. Moğol saldırısında yıkılan Divriği Kalesi'nin surlarını onarmış ve Arslan Burcu'nu yaptırmıştır. Divriği Mengüceklerinin herhangi bir savaşa karışmamış olması, barışçı ve itaatkar bir emirlik olduklarını göstermektedir. Konya Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan 1180'de Danışmentleri, Alaaddin Keykubat ise Mengücek oğullarının Erzincan Kemak kolunu, Ulu Cami'nin temellerinin atıldığı 1228 yılında ortadan kaldırmıştı. Divriği Mengüceklerinin İlhanlı egemenliğine kadar hüküm sürmeleri, izledikleri bu siyasetin başarısına bağlanır. Konya Selçukluların hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın adının Divriği Ulu Camii'nin Batı Taç Kapısı üzerinde son derece güzel yazılması, camiyi yaptıran Ahmet Şah'ın yapı kitabesinin üstünde Sultanül Azam Alaaddin Keykubat'ın saltanatında şeklinde geçmesi bu özel konumu vurgular. Külliye Mengücek oğullarının Divriği ve civarındaki egemenliğini hoş gören Keykubat'a bir bağlılık ve hediye olarak değerlendirilir. Mengücek oğullarından sonra Divriği 1340'a kadar İlhanlılar işgalinde kalmış, 1398'e kadar yerli bir hanedan olan Eretne Beyliği tarafından yönetilmiştir. 1516 yılına kadar da Memlüklü hakimiyetinde kalmıştır. Divriği Mecdabık Zaferi ile 24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı Devleti hakimiyetine alınmıştır. Osmanlı Devleti döneminde Divriği, Sivas vilayetine bağlı
bir sancak beyliği olarak örgütlenmiştir. Tanzimat döneminde ise mahalli idareler örgütlenirken Sivas'a bağlı Anadolu'nun ilk kaymakamlık merkezlerinden biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde Sivas'a bağlı bir ilçe merkezi haline getirilen Divriği'nin 1927'de nüfusu 4789 idi. 1937'de demir yolu ulaşımına kavuşmuş, ardından buradaki demir cevherinin çıkarılması üzerine hayat canlanmaya, nüfus yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Bugün merkez nüfusu 10.824'tür. Şimdi Şifahane'nin taş kapısına bir göz atıp içeri giriyoruz. Burada sergilenmekte olan 2013 yılında düzenlenmiş Kültür Mirası Divriği konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren 30 fotoğraftan oluşan sergiyi birlikte geziyoruz. Sergimizi gezerken Divriği ve Külliye hakkında edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ulu Cami'yi yaptıranlar Ahmet Şah ile annesi Fatma Hatun'dur. Darüşşifa'yı yaptıran Mengüceklerin Erzincan kolu hükümdarı Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melik'tir. Anadolu'nun aydınlanma çağını gösteren külliye bir Mengücekli eser olup Anadolu ve Orta Doğu'nun en görkemli mimarlık ve yontu anıtları arasında ilk sırada yer almaktadır. Selçuklu Sultanlarının Konya'da, Kayseri'de veya Sivas'ta Divriği Külliyesi'nin benzerini veya daha ihtişamlısını yaptırmayışları Mengüceklilere olan hoşgörü ve güvenlerine bağlanmaktadır. Camiyi yapan mimar Hürremşah ve Darüşşifa'yı yapan mimar Hürşad'ın aynı dönemlerde Anadolu ve Orta Doğu'da yapılan diğer eserlerde adlarının geçmemesinin nedeni henüz çözülememiştir. Zamana direnen külliye 16. 17. ve 20. yüzyıllarda onarım görmüştür. Külliyede 5'i kurucular için, 6'sı da sanatçılar için yazılmış 11 kitabı bulunmaktadır. Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir. Bir eser veya bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girebilmesi için bütün insanlığın evrensel mirası olabilme özelliklerini taşıması gerekmektedir.
Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi, insanın yaratıcı dehasını, dönemin kültürel yapısını, bilgi birikimini, teknik ve sanatın birlikte kullanılıp bir yapıda yansıtılması ve benzerlerinin olmaması nedeniyle Anadolu'dan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girebilmiş ilk eserdir. UNESCO Kültür Komitesi'nce 1985 yılında belirlenen ilk Dünya Kültür Mirası listesine Türkiye'den seçilen ilk mimari eser olup, dünya genelinde ilk hazırlanan tescil listesinde 144. sırada yer almaktadır. Yakında 800. yaşına girecek bu eser, maruz kaldığı tüm olumsuzluklara rağmen, figür ve işlemelerinde gözlemlediğimiz mistik ve bilimsel anlamlarla görenlerini başka bir ruh dünyasına, anlam ve yorum fırtınaları içine çekmektedir. Sanat tarihi içinde hiçbir ekole sığmayan mimari özellikleri, kendini tekrarlamayan bezeme ve süslemeleriyle Dünya Mirası listesi içinde bir yıldız olarak hak ettiği yeri almıştır. İspanya'daki Elhamra Sarayı'ndan Hindistan'daki Taç Mahal'e kadar uzayan İslam uygarlıkları ekseninde başı çeken Divriği Külliyesi, Türk İslam uygarlığının 13. yüzyılda mimarlık ve süsleme sanatlarında ulaştığı düzeyi göstermektedir. Üslubu ve tekniğiyle bir dünya şaheseri olan külliye, mimari ve bezeme özellikleriyle korunmuş olması nedeniyle Selçuklu eserleri içerisindeki önemini bir kat daha artırmaktadır. Divriği Kalesi, Mengücekoğulları dönemine aittir. Kalenin yapımını belirten 2 satırlık kitabesi kapı üzerinde bulunmaktadır. Bu kitabeye göre kale, Mengücekoğlu Seyfettin Şeyhin Şah bin Süleyman tarafından 1181 yılında yaptırılmıştır. Buradaki bir başka kitabede ise mimarının Megaralı Hasan bin Firuz olduğu belirtilmiştir. Kale kesme taştan yapılmış, iç ve dış olmak üzere 2 bölüm halindedir. Günümüzde yalnızca dış kaleye ait surların bir bölümü kalmıştır. Bu surların uzunluğu 1,5 kilometredir. Kalıntılarından yuvarlak bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yuvarlak ve kare planlı kulelerle desteklenmiştir. Divriği'de günümüze kalan evler 16. yüzyılın sonları, 17. yüzyılın başlarında yapılan evlerdir. İnşaatlarında hımış tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, ahşap taşıyıcı aralarının kerpiçle doldurulmasıdır.
genel olarak 2 katlı yapılmışlardır. Plan olarak alt katlar, ahır, ambar, kışlık bölümler, mutfak gibi kısımları, üst katlar, yazlık ve kışlık odaları, divanhane, kahve ocağı, misafir odası gibi bölümleri kapsamaktadır. Evler genel olarak sokağa, avluya ve bahçeye doğru geniş manzaralı, asıl cephelerini avluya dönmüş şekilde inşa edilmişlerdir.
Divriğinin günümüzdeki yaşamını da görmek üzere kentte hızlı bir gezi yapıp Sivas'a geri dönüyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Sekiz bölüm olarak hazırladığım Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası belgeselinin birinci bölümünü izlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.